Çin'de bir numaralı gündem maddesi Dışişleri Bakanı'nın nerede olduğu. Çünkü Çin Dışişleri Bakanı yaklaşık bir aydır ortada yok. Toplantılara katılmıyor, kamera karşısına geçmiyor, görüşmelerde de yer almıyor. İşin garibi Çin'in Dışişleri Bakanı bir anda ortadan kaybolan tek kişi değil. Hatta tarihte o kadar kaybolan diplomat olmuş ki Çin artık bu duruma alışmış gibi. Peki bakan nerede? Neden bir anda kayboldu? Karşınızda Çin Dışişleri Bakanı Qin Geng'in profili. İçeriye geçmeden önce bir çağrım var. GZT olarak içeriklerimizi beğenmeniz bizi mutlu ediyor ve bizi motive ediyor. Hala abone değilseniz GZT'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Qin Geng 1966'da Çin'in Tianjin şehrinde dünyaya geldi. Pekin'deki Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde uluslararası siyaset üzerine eğitim aldı. 1988'de lisans derecesiyle mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra Pekin Diplomatik Misyonlar Hizmet Bürosu'nda çalışmaya başladı. 1992'de Çin Dışişleri Bakanlığı'na ateşe ve Batı Avrupa İşleri Departmanı'nda 3. katip olarak çalıştı. 1995'te İngiltere'deki Çin Büyükelçiliği'nde müsteşar oldu. Bu görevini 2005'e kadar devam ettirdi. 2005'te ise Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Daire Başkanlığı'nda Genel Müdür Yardımcısı ve Sözcüsü konumuna getirildi. Bu görevi de 2010'a kadar sürdürdü. 2010'un Eylül ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin İngiltere elçisi olarak atandı. Bir yıl sonra Pekin'e dönüş yaptı. Aralık 2011'de Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi'nin genel müdürü oldu. 2014'ten 2017'ye kadar Dışişleri Bakanlığı'nın Protokol Dairesi'nde genel müdür olarak görev yaptı. Eylül 2018'de Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu. Ardından 27 Temmuz 2021'de Çin'in Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği görevine getirildi. Büyükelçilik görevinden 5 Ocak 2023'te ayrıldı. 30 Aralık 2022'de ise Çin'in Dışişleri Bakanı oldu. Böylece Çin'de Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan en genç siyasetçilerden biri oldu. Görüşleri ise oldukça sertti. Ocak 2022'de yaptığı bir röportajda Uygur Türklerine uygulanan soykırım hakkında uydurma, yalan ve dezenformasyon diyordu. Ağustos 2022'de Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret içinde saçmalık demişti. Bu açıklamalarıyla eleştirilerin odağı olmuştu. Hong Konglu spiker Fu Hiation'la gizli bir ilişkisi vardı. Bu ilişkiyle sık sık gündeme geliyordu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yetiştirdiği en önemli isimlerden biriydi. Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki üst düzey temaslarda önemli rol oynaması bekleniyordu. Ama bu beklentiler karşılanmadı. Çünkü 57 yaşındaki bakan esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. En son 25 Haziran'da Pekin'de Sri Lankalı mevkidaşıyla görüştü. Bakan görüşmeden bu yana ortalıkta yok. Bu ay başında yapılması gereken Amerika Birleşik Devletleri Hazine ve Maliye Bakanı Janet Yellen'la görüşmelere katılmadı. Amerika Birleşik Devletleri İklim Temsilcisi John Kelly ile de görüşmedi. Geçen hafta ASEAN zirvesine Pekin delegasyonunun lideri olarak katılması planlanıyordu. Ama zirveye kısa bir süre kala bu plan da değiştirildi. Pekin delegasyonunun başına başka biri getirildi. Bakanın zirveye katılmama sebebi olarak da sağlık sorunları gerekçe gösterildi. Bakan hala ortalıkta yok. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da en çok merak edilen konu Bakan Qin'in nerede olduğu. Weibo'da Qin nerede etiketi altında binlerce paylaşım yapıldı. Ama paylaşılanlar engellendi. Şu anda Weibo'da yapılan aramalarda da bir sonuç çıkmıyor. Yani konuyla ilgili büyük bir sansür var. Çinli bir gazetecinin ABD-Çin ilişkileri hakkında yazdığı makalesinden bakanla ilgili 5 paragraf kendisine haber verilmeden çıkarılması da bir diğer şüpheli durum. Çinli uzmanlar bu şüpheli durumun arkasında Hong Konglu spikerle yaşadığı ilişkinin olabileceğine dair iddialar ortaya atıyor. Aslında bu Çin'in alışık olduğu bir durum. Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde çok sayıda lider ortadan kayboldu. Bunlardan ilki 1971 yılı sonlarında Mao'nun sağ kolu olan Lin Biao'nun kaybolmasıydı. Resmi açıklamaya göre Lin ve ailesini taşıyan uçak Moğolistan'da düşmüştü. Xi Jinping de 2012'de 10 gün kadar bir süre ortadan kaybolmuştu. Daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi ortaya çıkmıştı. Kaybolan bir başka kişi ise bir önceki devlet başkanı Zhang Zemin'in sağ kolu olarak bilinen ve Çin'in ilk 9 kişisinden biri olan Huang Zhu'ydu. Ortadan kaybolduktan bir yıl sonra da öldüğü açıklanmıştı. Çin'in en zengin iş insanlarından biri olan Alibaba grubun kurucusu Jack Ma da 2 yıl önce ortalıktan kaybolmuştu.
Jack Ma'nın bir anda kayıplara karışmasının nedeni hükümet yetkilileriyle yaşadığı bir anlaşmazlıktı. Jack Ma ortadan kaybolduğundan beri nerede olduğuna dair çeşitli spekülasyonlar yapılmıştı. Ama iddialar yanlış çıktı. Jack Ma sadece gözlerden uzakta yaşamayı tercih etmişti. 57 yaşındaki King Geng, 25 Haziran'dan bu yana kamuoyu önünde görülmediği için akıbeti merak konusuyken görevden alındığı bilgisi geldi. 14. Ulusal Halk Kongresi'nin daimi komitesinin 4. oturumunda alınan kararla Çin Dışişleri Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı değişti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise alınan kararları onaylayan başkanlık kararnamesini imzaladı. Kayıp bakanın yerine gelen ismin daha önceki Dışişleri Bakanı Wang Yi olduğu duyuruldu. Ama Çin Dışişleri Bakanlığı eski bakan Qin'in durumu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Çin'in yeni Dışişleri Bakanı atanır atanmaz ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Türkiye ziyaretinde Hakan Fidan'la görüştü. Görüşme basına kapalı yapıldı. İkilinin gündeminde Orta Koridor projesi vardı. Bu projeyle İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması için Doğu ve Batı arasında ilişkilerin ilerletilmesi amaçlanıyor. Tahıl koridoru iki ülkenin ticaretinin iyileştirilmesi, savunma sanayindeki atılımların yanı sıra küresel ve bölgesel konular masaya yatırılan diğer konu başlıklarıydı. Kayıp Bakan King Geng'in durumu hakkında ne bir gelişme yaşanıyor ne de bir açıklama yapılıyor. Oldukça şüpheli olan Kayıp Bakan olayı Çin tarihinde ilk olmasa da dünya siyasetinde oldukça ilginç bir durum. Kayıp Bakan nerede sorusunun internette de Çin tarafından sansürlenmiş olması şüphe oklarını Çin hükümetine çevirmiş durumda. Çin'de bir numaralı gündem maddesi Dışişleri Bakanı'nın nerede olduğu. Çünkü Çin Dışişleri Bakanı yaklaşık bir aydır ortada yok. Toplantılara katılmıyor, kamera karşısına geçmiyor, görüşmelerde de yer almıyor. İşin garibi Çin'in Dışişleri Bakanı